17 Aralık 2010. Tunus'un Sidi Bouzid şehrindeki seyyar satıcı Muhammed Bouazizi, polisin kötü muamelesini protesto ederek kendisini ateşe verdi. Arap Baharı isimli sürecin ilk kıvılcımı böyle parladı. Öfke fitilini ateşleyen olay, Arap coğrafyasındaki kitleleri ekmek, onur ve özgürlük talepleriyle sokağa döktü. Protestolar çoğu rejimin çökmesi veya iç savaşa sürüklenmesiyle sonuçlandı. Ancak aradan geçen 10 yılda sadece devrimlerin uğradığı ülkeler değil, tüm coğrafyaya etkileri sürüyor. Artçı protesto ruhu da hala canlı. Greatest victory at that juncture we were talking about was the breaking of the fear barrier. We are still undergoing the Arab Spring, or we're still experiencing it in a number of ways, be it Arap Baharı'nın ilk kıvılcımı gibi ilk zaferi de Tunus'ta. Sert polis müdahalesine rağmen sokağı terk etmeyen protestocular ülkeyi 24 yıldır polis devletiyle yöneten Zeynel Abidin bin Ali'yi yerinden etti. Bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de ülkeden kaçmasıyla Arap Baharı'nın ilk devrimi gerçekleşmiş oldu. İkinci durak Mısır. 25 Ocak 2011'de başlayan halk hareketleri 3 hafta gibi kısa sürede 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarının sonunu getirdi. Ülkeyi demir yumrukla yöneten Mübarek 11 Şubat 2011'de görevi bırakmak zorunda kaldı. Yemen'i 1978'den beri yöneten Ali Abdullah Salih'e karşı 27 Ocak 2011'de başlayan ayaklanma da başarılı oldu. Görevden el çeken Salih'in yerine yardımcısı Abdurrabu Mansur Hadi geçti. Hadi 21 Şubat 2012'de tek aday olarak girdiği seçimlerde ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Ayaklanma dalgası yönetimi Sünni ancak halkın çoğunluğu Şii olan küçük monarşi Bahreyn'e 14 Şubat 2011'de ulaştı. Protestoculara yönelik şiddetli müdahaleler sonucunda artan ölü ve yaralı sayısına paralel olarak gösterilere katılım da arttı. Körfez İşbirliği Konseyi 14 Mart 2011'de Bahreyn'deki gösterileri ortak askeri güçle müdahale ederek bastırdı. Libya'da 17 Şubat 2011'de başlayan gösterilere karşı 42 yıldır iktidarını koruyan Muammer Kaddafi'nin cevabı sert oldu. Silahlı mücadeleye ve sonrasında iç savaşa evrilen ülkeye NATO müdahale etti. Arap Baharı'nın hafızalarda iz bırakan en önemli sahnelerinden biri, devrik lider Kaddafi'nin 20 Ekim 2011'de Sirte'de öldürüldüğü görüntüler oldu. Suriye'nin Dera şehrinde 15 Mart 2011'de başlayan barışçıl protestolarsa Beşşar Esed rejiminin kanlı müdahalesiyle yerini yıllardır süren iç savaşa bıraktı. İç savaşta şu ana kadar büyük çoğunluğu rejim ve rejime destek veren güçlerin saldırılarında olmak üzere yüz binlerce kişi öldü. Milyonlarca Suriyeli evini kaybetti, ülke içinde yerinden oldu veya bölge ülkelerinde sığınmacı durumuna düştü. Fas ve Ürdün gibi parlamenter monarşilerse bu sırada yaptıkları anayasal reformlarla protesto dalgasını kısmen atlatmayı başardı. Greatest victory at that juncture we were talking about was the breaking of the fear barrier. Was that for the first time people were calling into account really deeply entrenched authoritarian regimes. No one expected Ben Ali to fall. No one expected Mubarak to fall. And, even political scientists like myself. Bu kadar kısa süre zarfında böylesi geniş bir coğrafyaya yayılan değişim dalgası, küresel ve bölgesel aktörleri yeni denklemde tavır almaya itti. Suriye'de ayaklanmalar dış müdahalelerin yaşandığı uzun ve kanlı bir iç savaşa dönüştü.
Mısır'da ise demokratik yollarla görev başına gelen Muhammed Mursi, 2013'te askeri darbeyle devrildi. Abdülfettah Sisi başkanlığındaki junta yönetime geldi. Bu hadiseler Arap Baharı kışa döndü tartışmalarına yol açtı. Libya ve Yemen'in iç savaş ve dış müdahalelerle yüzleşmesiyle de bu tartışmalar pekişti. Öte yandan Körfez monarşileri Arap Baharı'nın yol açtığı protesto dalgasını halka sunduğu refah ve mali imkanları çoğaltarak ötelemeye çalıştı. Ayrıca devrimlerin iktidara getirdiği ya da koalisyon ortağı yaptığı Müslüman kardeşler yanlısı hareketleri ulusal güvenlik tehdidi kabul etti. Hatta devrimleri geri çevirmek için yoğun ve maliyetli bir çaba içine girdi. Libya, Yemen ve Suriye'de iç savaş sürerken Mısır ve Bahreyn'de yönetimlerin muhaliflere karşı baskıları ciddi biçimde arttı. The whole idea that the Arab Spring would transform the whole region was unrealistic to begin with. Just very much similar to what the Lebanese experienced in 2005 with the Civil Revolution. Revolutions take time, and we are still undergoing the Arab Spring, or we're still experiencing it in a number of ways, be it through the voices of protest across the region. Ancak Arap Baharı'nın beşiği ve kalesi niteliğindeki Tunus, Arap dünyasında kişisel hak ve hürriyetlere en geniş alan tanıyan bir anayasayı kabul etti. Sosyoekonomik sorunlar derinleşse de Tunus, iktidarın seçim yoluyla belirlendiği demokrasiye kavuşan tek ülke oldu. Tüm bunlar olurken Suriye'de yaşanan iç savaşta ortaya çıkan fanatik silahlı gruplar giderek güç kazandı. Böylece terör örgütü DAEŞ, Suriye'de Rakka'dan Irak içinde Musul'a kadar uzanan Britanya adasından geniş bir coğrafyada hakimiyet sağladı. Geniş bir coğrafyayı kanlı saldırılarla hedef alan DAEŞ'in güç kazanması, bölgede Arap Baharı'nın özgürlük taleplerinin yerine yeni bir güvenlik arayışını öncelik haline getirdi. The Middle East as democracy and authoritarianism are two sides of the same coin, and we preference things like stability that comes from authoritarianism, as if the alternative democracy leads to extreme instability. And that's historically how we've looked at the region. But what I think the Arab Spring's legacy is, as popular as my opinion is that this coin has shifted. And it's not simply democracy or stability are two sides of the same coin, but what we do know that authoritarianism and extreme authoritarianism will lead to extreme instability over time. And so breaking the narrative of how we see where stability comes from. Or through the actual dictatorships or the governing bodies, which are now more and more convinced that they can no longer use threat, but they have to really communicate and negotiate power. They might not have changed the authoritarian structure of the system, but there is certainly a new negotiation of power. Arap Baharı dalgası sönse de bölgede demokrasi ve özgürlük talepleri devam ediyor. Aradan geçen 10 yılda farklı başkentlerde benzer taleplerle ayaklanmalar yaşandı. Artçı protesto dalgası 2018'de Ürdün ve Sudan'a ulaştı. 2019'da ise Cezayir, Irak ve Lübnan'da baş gösterdi. And again, centuries of authoritarianism and lack of reform cannot be transformed in a decade. Change takes time and change takes baby steps. Hükümetleri koltuklarından eden son dalga Arap Baharı ruhunun devam ettiğinin işareti.